Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz boyunluk modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Boyunluğumuz son zamanların en moda, en viral trend olan modeli arkadaşlar. Çok güzel, çok şık. Hele böyle pullu bir iple de çalıştım. O kadar güzel bir hava kattı ki anlatamam. İnşallah ekrana yansıyordur. İplerimin güzelliği böyle altın renginde simleri ve pulları olan bir ip kullandım. Şimdi boyunluğumuz bu orta şeritten başlayarak boyun çevresi ise kaç santimse o kadar örüyorum. Ben 35 santim ördüm. Kenar kısımlarına geçiyoruz sonrasında. Kenar fırfır kısımlarını yapıyoruz ve en sonunda da bağcıklarını yapıyoruz. Bağcıklarım da her iki tarafa da 60'ar santim. Yani bu tarafta 60 santim, bu tarafta 60 santim. Zaten videonun içerisinde bütün ölçüleri bulabileceksiniz. Bu boyunluğumuzu bakın diğer versiyonu da yine hazırlamıştım. Farklı bir şekilde hazırlamıştım. Bunun videosu kanalımda mevcut. Bunu da yapmak isterseniz eğer bu da daha farklı bir şekilde hazırlanmış bir boyunluk. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Bunu simli bir bebe yünüyle çalıştım. Bunda koton bir iplik çalıştım. Bunun linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. İpini de yine markasını açıklama kısmına ekleyeceğim. Buna takım olarak da şöyle bir bileklik hazırladım. O kadar güzel ve şık bir model takım oldu ki anlatamam arkadaşlar. Kesinlikle yapmanız gereken böyle çok şık bir takım. Böyle hemen bir günde hazırlayın. Hemen sabahtan kalkın hazırlayın. Öğleden sonra giyin çıkın şeklinde bir takım oldu. Hatta eldiveni de şöyle giyeyim göstereyim size. Bunu da yine yapımını videonun altına yüklediğimde paylaşacağım. Bakın çok şık, çok güzel. Hele o pulların kattığı hava inanılmaz. Dediğim gibi ben hani pullu iple çalıştım ama siz istediğiniz yünle çalışabilirsiniz. Tığ olarak 3 milimlik 5 numara 3 milimlikte bir tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi isterseniz boyunluğumuzun yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek olursanız çok sevinirim. Takıldığınız bir yer olursa da mutlaka yorumlarda sorun, beğeni ve yorumlar bizim için çok önemli. Bir o kadar daha fazla video gelmesini sağlayacak arkadaşlar bunlar. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçiyoruz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi boyunluğumuzun yapımına geçiyoruz. Öncelikle 9 tane zincir çekerek başlayacağım. Şöyle yakınlaştıralım azıcık da. Evet, 9 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Çok sıkı çekmeyin. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha çekelim. 10. 10 tane zincir çektim. Bunun üzerine 8 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, dördüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Yanındakine de yine bir tane trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzan, ikili trabzan yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 tane trabzanım oldu. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Bakın dibine değil, hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzanım olmuş oldu. Yine devam ediyoruz. Her bir trabzanımıza birer tane trabzan olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7 ve sondaki zincirime de bir tane yapıyorum. 8. Evet, şimdi yine döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın yine dibine değil, yanındakine
Trabzan yapıyorum. 2, 3, her birine birer tane. 4, 5, 6, 7, sondaki zincirine de bir tane yapıyorum. 8. Yine 3 zincir çekelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dibine değil, yanındakine trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bu şekilde boyun kısmımız kaç santimse ölçeceksiniz arkadaşlar. Metreyi boyun kısmımız boyundan sarıp arka tarafta metrenin iki ucu yani birleşene kadar, metreyi birleşene kadar ölçün. Sonra oraya tutup kaç santim olduğuna bakın. Boyununuzu ölçerek yapmanız gerekiyor. Bakın kaç santimse boyunuz, o kadar uzunluğunda bu şeriti örmeniz gerekiyor. 8 trabzan üzerinden. Şimdi örüp gelelim. Ben şeritimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şeritim hazır. 29 sıra ve 35 santimlik bir şerit hazırladım. Tam boynumun ölçüsünde. Şimdi kenarlarının fırfırlarını yapmaya başlıyoruz. En son kalmış olduğumuz noktada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir. Şimdi bakın burada ilk boşluğumuz şöyle, bakın yukarı doğru normalde gidiyorduk. Şimdi kenar fırfırlarını yapmamız gerekiyor. O yüzden şeritimizin etrafına gideceğiz. Şimdi ipimi doluyorum. Şu boşluğa bakın, ilk trabzanımın boşluğu. Buraya 5 tane trabzan yapacağım. Zincirimi saymayacağım burada. 1, 2, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Şu. Evet. Şimdi ipimi doluyorum. Yandakine geçiyoruz. Yanda kıvrımı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde değil de şu ikinci trabzan üzerinden işlem yapacağız. Bunu da nasıl sağlayacağız? Şimdi bakın. Öncelikle şöyle örgümün arka yüzünden geliyorum. Örgümün arka yüzünden geldim. Bakın çıktım. İlk trabzan, ilk boşluktan arka yüzünden gelip ilk boşluktan çıkıyorum. Daha sonrasında şu ikinci trabzanımın hemen üzerinden geçiyorum. Arka tarafa. Bakın tekrar yapalım. Şimdi ipime doladım. Örgümün arka yüzünden geliyorum. İlk boşluktan çıktım. İkinci trabzanımın hemen üzerinden geçip diğer boşluktan arka tarafa gidiyorum. Şöyle yatırın, daha iyi anlayacaksınız. Ve ipimi çekiyorum. Burada trabzan yaptım. 1. Şimdi aynı yere şöyle katladığınızda zaten o kısım gözüküyor. Buraya 5 tane trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5. 5 trabzanımızı yaptık. İpimi doluyorum. Burada yine bakın direkt boşluğa yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpime doluyorum. Şimdi yine bakın buraya 5 trabzan yaptık. Şimdi lastik gibi, yani örgümüzün arka yüzünden gelip şu ikinci trabzanımızı kullandığımız kısımdayız. Bu trabzanı kullanacağız. Tığımı alıyorum. İlk boşluktan çıkıyorum. Bakın örgümün arka yüzünden geldim. Arka yüzünden geliyorum. İlk boşluktan çıkıyorum. Daha sonra şu ikinci trabzanımın hemen üzerinden geçiyorum. Bakın şöyle çevirelim. Üzerinden geçtim. Yatırın hatta. Ve tığımı çıkarıyorum. Burada bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet.
Şimdi ipimi doluyorum. Direkt yandaki kutucuğa yapacağız şimdi. 4 tane 2 4 5 mi? Şimdi şu boşluğa yapacağız. İlk boşluk. Buraların daha fırfırlı olmasını istiyorsanız 6 tane de trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 3 4 5. Evet, ipimi doluyorum. Şimdi ikinci trabzan üzerinden işlemimizi yapacağız. İpimi doladım. Örgümün arka yüzünden öne doğru geliyorum. İkinci trabzanımın şu ikinci trabzanım hemen üzerinden geçiyorum arka tarafa. Hemen şöyle dönüyor zaten örgümüz. Katlıyoruz ve burada 5 tane trabzan yapıyorum buraya. 2 3 4 5. İpimi doladım. Yandaki boşluğa, direkt ilk trabzanın boşluğuna 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5. Bakın fırfırlarımız kendini belli etmeye başladı bile. Evet, şimdi tekrar ipimi doladım. İkinci trabzan üzerinde işlem yapacağız. Örgümün arka yüzünden geliyorum. İlk boşluktan çıktım. İkinci trabzanımın üzerinden geçiyorum. Şöyle çeviriyorum hafif ve ipimi alıyorum. Evet, burada hemen boşluğa yapıyoruz. Yine ikinci trabzanı kullanacağız. Örgümün arka yüzünden geldim. İlk kutucuktan çıktım boşluktan. İlmeğimin üzerinden geçiyorum ve alıyorum. Evet, bu kısmı anladık sanırım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar geldik. Buradaki en son boşluğa da yine 5 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, 2 3 4 5. Döndürüyorum. 3 tane zincir çektim. 3. Bakın dibine değil, yanındakine trabzan yapıyorum. 2. Her birine şimdi birer tane trabzan olacak şekilde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Burada herhangi bir arkadan alma yok. Direkt hepsinin üzerinden şu şekilde trabzanlarla, bütün ilmeklerimi trabzanlar yaparak ilerliyorum. Her bir ilmeğime bir tane trabzan yapacağım. Evet, sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Zaten fırfırlarımız ilk sırada belli olduğu için burada yine aynı şekilde devam ediyor. Gelelim başa kadar. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bunu daha sonrasında yürütürüz. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Bunun için
Bakın şu anda ikinci yüzümüz yani ters yönündeydik. Hemen ne yapıyorum? Şöyle döndürüyorum. Aynı burası bizim şu anda ters yüzümüz. Bakın ilk sıramız ters yüzü. O zaman ne yapıyorum? Düz kısmını bulacağım. Ve o şekilde yani şöyle döndürüyorum. Direkt bakın fırfırlar bu tarafa gelecek. Döndürüyorum ve bu taraftan başlıyorum. Bakın tekrar söyleyeyim. Şimdi bitiş noktamız burası. Biz eğer direkt şuradan dönerek yaparsak bu kısmımız düz, üst kısmımız da ters olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Şöyle döndürüyorum, çeviriyorum ve şu kısımdan başlıyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer direkt karşıya geçerseniz örgünüzde farklılık olmuş olur. O yüzden böyle temiz, düzgün bir çalışma olsun. Şimdi buradan tığımı takacağım. İlk zincir çekmiş olduğumuz zincir var ya arkadaşlar. Oradan şu köşeden hemen zincirimi takıyorum buradaki köşeden. Şöyle bir tane de düğüm atacağım ona. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi biz neyle başladık? Boşluğa 5 tane trabzanla başladık. O zaman ne yapıyoruz? Yine boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Bu ipimi de yine yürüteceğim. Boşluğa yine 5 tane trabzan yapalım. Zincirimi saymamıştım. 1 2 3 4 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu ikincinin üzerinde işlem yapacağız. İlkini atlıyorum. Bakın örgümün arka yüzünden geldim. İkincinin hemen üzerinden geçiyorum. Ve trabzanımızı yapıyoruz. Diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada da yapacağım arkadaşlar. 3 4 5 yandakine 5 tane. Örgümün arka yüzünden geliyorum. İkinci ilmeğimin üzerinden geçtim. Burada 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı bu şekilde ilerleyeceğim. Tekrar üst kısmını öreceğiz arkadaşlar. 3 4 5 bakın. Bir sıra daha üstte öreceğiz. Ondan sonra bağcık kısımlarına geçeceğiz. Eğer siz bu fırfırların birazcık daha uzun olmasını istiyorsanız bir sıra daha yapabilirsiniz. Yani ben 2 sırada sonlandırdım. Siz 3 sırada yapabilirsiniz. Eğer bu fırfırlar daha geniş olsun derseniz, daha uzun olsun derseniz. Şimdi ben bu sıraya gideceğim. Bir sıra daha döneceğim. Sonra bağcık kısmıyla devam edeceğiz. Evet, bakın bitirdim. Çok güzel oldu. Çok tatlı. Çok güzel bir model oldu. Şimdi bağcık kısımlarına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimizi alalım. Burada 8 tane trabzanımız vardı. Bu 8 tane trabzanı devam ettirmeyeceğim. Bağcığı kalın olmasın diye. Eğer siz hani kalın bir bağcık istiyorum diyorsanız buradaki 8 trabzanın ilmeklerinden alarak yapabilirsiniz. Ben şöyle şuradan alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane buradan kalacak, bir tane de buradan kalacak şekilde. Bakın almış olduğum noktayı göstereyim. Şunu atlıyorum. Yanındaki ikinci ilmeğimin üzerinden alıyorum. Ne tarafını düz kullanacaksanız o kısımdan başlayın arkadaşlar. Ben şu ikinci sıra düz kısma gelsin diye o şekilde hizaladım. Bakın ikinci sıram düz. O şekilde hizalayarak başladım. 2-3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki ilmeğime bir tane alıyorum. 2. Yanındakinden de alıyorum. 3 4. Şimdi bakın bir tane
burada bıraktım. Bir tane de sonda bıraktım. Eşit olmuş oldu bu ortası. Bir başta bıraktım. İkinciden başlamıştım. En sonda da yine bir tane bıraktım. Şimdi döndürüyorum. 4 tane trabzan yapmış olduk burada. İsterseniz 6 buraları da alırsınız. 5-6 tane üzerinden yaparsınız. Dediğim gibi bu geniş tamamen size bağlı arkadaşlar. Döndürüyorum. 3 tane zincir çektim. Kaç tane çektim onu da saymadım. Sökeyim. 1 2 3 dibine değil yanındakine 2 3 zincirime de bir tane 4 döndürüyorum. 3 zincir çekiyorum. Dibine değil yanındakine 1 zincirim 3 bir de bu 4. Şimdi bu şekilde bu bağcık kısmımızı uzatalım. Ne kadar öreceğim? Yaklaşık 60 santim kadar öreceğim arkadaşlar. Böyle önde güzel fiyonk olsun diye 60 santim kadar öreceğim. Sizler de o kadar örün. Sonra devam edelim. Evet, bağcığımızı hazırladık. 60 santim ördüm. Toplamda 48 sıra örmüş oldum. 60 santime denk geldi arkadaşlar. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Bu kısmı da yine aynı şekilde başlayacağım. Nasıl başladıysak yine ikinci sıra düz olarak ikinci sırayı baz almıştım. Yine oradan bakın sondan bir tane bırakıyorum. İkinciye evet buradan alıyoruz. Şuradan bir tane bırakıyorum. Buraya alıyorum. Evet. 3 zincir. Bir zincirin bir, yanındakine 2, yanındakine 3 ve yanındakine de 4. Evet, burada da yine bir tane kaldı. Burada da bir tane kalmıştı. Şimdi devam edelim yine. Diğer tarafta 48 sıra ördüm. Burada da yine aynı şekilde 48 sıra öreceğim arkadaşlar. 48 sıra ördükten sonra boyunluğumuz bitmiş olacak, tamamlanmış olacak. Bakın döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Dibine değil, yanındakine batıyorum. Şu iplerimizi de temizleyeceğiz. İlmeklerin aralarında yürüteceğiz onları arkadaşlar iğneyle. Böyle temiz bir görüntü olacak. Şimdi biz bu bağcığını da yapalım. Şöyle son haliyle bir gelelim. Evet, sonlandırdım arkadaşlar. Boyunluğum tamamlandı. Bakın bağcıklarımızı da bu şekilde yaptık. Şöyle boynumuzun hemen ön kısmından şöyle saracağız. Bu taraftakini bağcığımızı böyle buradan geçireceğiz. Bunu da bu taraftan şöyle tam ortasından geçirerek şu ön kısımda bağlayacağız. Ve çok güzel, çok şık bir boyunluğumuz olmuş olacak. Böyle ipi de hani pullu bir ip tercih ettim. Gerçekten böyle bilmiyorum yansıyor mu ekrana ama çok şık, çok güzel bir ip model olmuş oldu. Yani modeli çok yakıştı bu ip. Siz tabii ki hani istediğiniz elinizde olan herhangi bir iple de yapabilirsiniz. İnşallah elimden geldiğince yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler de kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Şöyle bakın diğer boyunluğuma bunu yayınlamıştım. Bunun farklı bir versiyonunu yapmış oldum. Aslında aynı ama ikisi de hani bunun orta tarafı farklı. Bunun ortası farklı ve kenardaki fırfırlarını da farklı bir teknikle yapmış olduk. İkisi de çok şık. Yine onun da gri olanı da linkini videonun altına ekleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şöyle güzelce eldivenimle de birlikte takım olarak yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinizin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.